Evet, ikramiyeler nasıl çalışıyor? Ya biz nasıl akış sikesi alabiliyoruz veya kaynak alabiliyoruz buradan? Bu etkinlik nasıl olacak? Tabii ki herkesin sorusu budur ve birçok kişi bunu sordu. İkramiyeler nasıl olacak? Yani buradaki ikramiyeyi nasıl elde edebiliyoruz ve bunların hepsini bu videoda olacak. Anca olmadan önce birer tane beğeni atarsınız çok çok seviniriz. Arkadaşlar biliyorsunuz yorum yazarak ve beğeni atarak çekilişlerimizi artırıyoruz ve oldukça fazlasıyla bir ödülleri size ayarlayacağım. O yüzden beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim bakalım buradaki kurallarımız nelerdir? İlk başında burada bir tık üstüne tıklıyoruz. Birlik cephaneleri kaynakları elde etmek için nasıl olur? Kaynaklar nasıl elde ediliyor? Yani buradaki kaynaklar vardır ama burada biz akis sikkesiyle sadece bağış yapabiliyoruz. Yani ne kadar akis sikken varsa o kadar bağış atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve diğer insanlar alabiliyor. Ama nasıl alacağını şu an çok merak ediyorsunuz. Ya bu kaynakları biz nasıl tabii ki bağış yapabiliyoruz? Bunları söyleriz. Barbarları, barbar kaleleri, birlik teknolojileri bağışı yani ve kaynak topladığında veya kuru istasyonda bir alışveriş yani bu birlikteki herhangi birisi alışveriş yaparsa buradaki kaynaklar tabii ki yüklenir ve daha fazla olacak. Yani bu kimsenin cebinde çıkmıyor aslında. Sizin yaptığınız aktivite ile bu kaynaklar toplanıyor. Ancak akım akbuzlar sizin elinizde olacak. Yani siz ne kadar bağış yaparsanız burada akım akbuzlar buraya geçiyor. Ve şu ana kadar bizim birliğimizde 83 akis sikkesi tabii ki yapmıştır. Cephanelik kaynağına bölüme ihtimal vardır. Bulunan bu kaynaklar otomatik olarak birlik cephaneliğine ekleniyor. Her birlik üyesinin katkıda bulunacağını günlük kaynak kotası 20. Belirli birlik etkinlikleri de doğrudan cephanelik kaynaklarını verebiliyor. Bu kaynakları otomatik olarak birlik cephaneliğinde ekleniyor. Tamam, iki kaynak edinme sınırları. Birlik cephaneleri yukarıdaki belirten yönetimle yalnızca şu kaynak türleri eklenebilir. Gıda, odun, taş ve altın ekliyorlar. Akis sikkesi özel bir kaynak olarak kabul ediliyor ve yalnızca bir VIP seviyesine ulaş birliklerin üyeleri tarafından bağışlanabiliyor. Yani burada bir VIP seviye olması gerekiyor ki bunları bağış alabiliyorsunuz. Birlik ikramiyesi kuralları, ikramiye yayınlar, birlik lideri veya danışman. Yani cephanelik kaynaklarını kullanarak tüm birlik üyelerine açık ikramiye yanabiliyor. Bu ne demektir? Yani sadece bizim R4'lerimiz. Kral bu kaynakları size verebiliyor ama bu da kuralı vardır. Yani sen bunu yap ve al. Günün sonunda alabiliyorsunuz. Bunları da tabii ki söylüyoruz. Ödülleri alma herhangi bir birlik üyesi ikramiyeye üstlenebilir ve ikramiye hedeflerini tamamladıktan sonra ilgili ödüller alınabiliyor. 3. Kaynakların iade etme. Bir ikramiye iptal edildiğinde, değiştirdiğinde veya süresi olduğunda kullanımdan cephaneli kaynakları otomatik olarak tabii ki birliğe iade ediliyor. Her bir cephaneli kaynağın türü için bir seferde depolanabilecek maksimum miktar 10 milyar. Yani burada odun, taş, gıda 10 milyar oluyor arkadaşlar. Ve böyle bir şekilde olacak. Ve maksimumda 200 akis sikkesi burada oluyor. Ama burada haftalık ödül sınırı veya kaynak kullanım sınırları 10 milyardır tabii ki. Haftalık her kişi 100 milyon. Gıda 100 milyon, odun 100 milyon, taş 100 milyon, altın yani 99 milyon ve 200 akis sikkesi alabiliyor aslında. Ve bu da gerçekten çok çok güzel bir şeydir. Peki burada bir ekleme var. Eklemede mesela örnek veriyorum. Biz burada hiçbir şekilde arkadaşlar hiçbir şekilde mesela Barbar Kalesi 5 tane yakıyoruz biz. Tamam mı arkadaşlar? Onayla. Başlangıç zamanı artık tarihi süre 1 saat ayarlanmadı. Ne istiyorsunuz mesela? Altın verebiliyorsunuz. Tamam kaç milyon? 200 mesela örnek veriyorum. Bunlar sadece örnektir. Ya 200 milyon mesela. Tamam mı arkadaşlar? 2 milyon ya hatta. Burada bakın. Burada ne diyor? Bak miktar sıfır. Tamam mı? Burada her ne olursa olsun yani hadi diyelim 2 milyon 2 milyonu yapalım abi. 2000 2 milyon. Tamam. Tamam mı? Burada 1 milyon 200 diyor. 1 milyon 200 tamam abi. Alın. Tamam mı? 1 milyon 200 yaptık arkadaşlar. Ve burada gereken kaynaklar tabii ki burada. Bakın yayınla. Yayınla dediğinizde burada ne diyor? Bu işlemi yalnızca birlik lideri ve danışman gerçekleştirebiliyor. Yani birlik lideri R5 veya danışman. Diğer R4'lerimiz bile değildir arkadaşlar. Size söyleyeyim. Herhangi birisi. O yüzden herhangi bir bağış yapamıyorsunuz arkadaşlar. Size söyleyeyim. O kadar basittir. Bundan harici buradaki ne diyor? Arkadaşlar R5'imiz veya hatta danışmanımız burada diyor ki toplan barbar kaleleri yık. 10 tane barbar kaleli yık. Tamam mı arkadaşlar? 1 milyon 500 gıda al.
Bunu 40 kişi alabiliyor her gün veya hatta 50 kişi alabiliyor. Artık istediğiniz kadar yani buradan alabiliyorsunuz. Girin, yapın. Bu görev kendi kendine alındı diyebilir. 40 kişiye kadar bu kaynakları alabiliyor her gün. Veya hatta birlik binaların inşa süresi 300 dakikayı tamamla, altına al mesela. Veya hatta Barbar Kalesi'ni yık 1500. Ya hatta burada binalarını inşa etmesi 2 milyon 400 ve böyle bir şekilde bunlar oluyor arkadaşlar. Ve hatta burada danışman mesela akü sikkesi başlayabiliyor. Bir kişi burada akü sikkesi bunu alabiliyor. Aslında bunun da yolu var ha. Yani buradan da bir şey var. Mesela adam yazacak burada R5'ine konuşacaksın, abi akü sikkeye ihtiyacım var ya, herhangi bir şekilde tabii ki. Burada direkt sana bir görev yapacak. Mesela bir eğitim yap. Bir tane T1 eğitimi yap. Mesela örnek birim eğitleri mesela. Toplam birim mesela bir tane. Tamam mı arkadaşlar? Ayarlanmadı. Mesela 2 katman, 3 katman herhangi birisi. Sen yaptın mı abi? Ayarlandı, tak. Tamam, tekrarlanabilir değil. Burada ne veriyorsun? Mesela burada ne kadar veriyorsun? 83 tane veriyorum. Mesela örnek veriyorum. Burada direkt arkadaşlar sana bu gelebiliyor. Yani diyor ki ama böyle bir şey de var. Yani burada bir birim eğit diye böyle bir şey yok. Yani burada diyor ki abi bir birim eğitmesi mesela T5 burada ne veriyor? 0.4 AK sikkesiyle değerindedir. O yüzden AK sikkesiyle de böyle değerini o belirtmez. Oyun kendisi belirtiyor. Bunları yaptığında bunları sen alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basittir. O yüzden buralara da çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Yani her gün buraları kontrol edin abi. Buradan da üstünde böyle bir şeklinde böyle bir logo varken yani bu ödüller ya bu etkinlikler tamamen tekrarlanabiliyor. Yani tekrardan her gün bunları alabiliyorsunuz ve buradan da gördüğünüz gibi ikramiye 5 kez tamamlanabiliyor. Yani 5 kere bu tekrarlanabiliyor. 12 saatte bir böyle bir şekilde sıfırlanacak ve tekrardan geliyor. Artık kaç kişi oynarsa böyle olacak. Ondan kısmını buradan neler yazıyor? İkramiye günlüğünü. Mesela kaleleri yok et ikramiyesini, kalan ödülleri sona eri. Aşağıdaki cephanelik kaynakları birliğe iade edildi. Gıda 30 milyon. Birlik cephanesi inşa süresini ikramiyesi, kalan ödülleri sona erdi. Aşağıdaki cephanelik kaynakların birliğine iade edildi. Veya hatta burada kimlerin mesela Charlie kaleleri yok et için 10 hedefli bir ikramiye yayınlandı. Bu ikramiye 10.03.2026 mesela 1 milyon 500 kazanabilirsin ve en fazla 40 kez tamamlanabiliyor. Yani 40 kişi bu etkinliğe katılabiliyor arkadaşlar. Ve böyle bir şekilde burada tamamen her şeyi yazıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum mesela burada arkadaşlar bunun artık kim yapıyor ya, herhangi birisini yapmıyor mesela. Burada birim eğit arkadaşlar. Mesela birim eğit kaç tane mesela pardon. Evet, birimleri eğit. Mesela burada arkadaşlar ne kadar? Mesela 10.000 mesela abi ben 10.000 asker eğitiyorum. Tamam mı? Kıta mesela şeysi burada 5 kıtman. Tamam mı? Burada ayarlanma süresi yoktur. Ayarlanmada AK sikkesi mesela kaç tane oluyor? 83 tane yazıyoruz arkadaşlar. Burada mesela 10.000'den 83 değil arkadaşlar. Burada hatta 2000 yazarsak bakalım ne kadar oluyor. Burada mesela kaç oluyor? 0.83 oluyor arkadaşlar. Yani burada hadi diyelim 5000 yapalım. 5000. Evet, burada 83 mesela CK'yi alabiliyorsunuz. Böyle bir şekilde mesela T5 veya hatta T4 ile mesela 10.000 eğitim yap arkadaşlar. Ve böyle bir şekilde lider veya hatta buradaki R4'ünüz bunları ayarlanabiliyor ve siz bu ödülleri alabiliyorsunuz. Ya bir kişi katılabiliyor. Mesela ya bu bunu yapabilir. Buradan da bu tarz şeklinde yani bir istisna gösterebiliyor ikramiyeyi yayınlamasına. Ve buradan da tabii ki siz ikramiye yapabiliyorsunuz. Artık bir tane mi istiyorsunuz, iki tane mi istiyorsunuz, üç tane mi istiyorsunuz? Ve burada artık elinizde ne geliyorsa yani ne yapıyorsunuz artık buradan yapabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde birliğinize de yardımcı olabiliyorsunuz. İkramiyeler böyle oluyor ve böyle de oynanır arkadaşlar. O yüzden bu çok iyidir. Sağlam bir şekilde kaynak toplanabiliyor ve bu kaynakların kimsenin kaçırmasını bence mantıklı değildir. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsiniz bu videoyu da. Beğeni atmayı ve abone olmayı asla unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.